Hani o an vardır ya, dışarısı buz gibiyken, karlı bir gecede elinize bir içki alırsınız ve o ilk yudumla birlikte içinize sıcacık bir his yayılır. Peki bu his gerçekten ısındığınız anlamına mı geliyor, yoksa vücudunuz size küçük bir oyun mu oynuyor? Gelin bugün soğuk havalarla ilgili bu çok yaygın efsanenin arkasında ne olduğuna birlikte bakalım. Gözünüzün önüne bir getirin o anı. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Siz o ilk yudumu alıyorsunuz ve anında cildinize bir sıcaklık yayılıyor. Bu his kesinlikle gerçek. Ama asıl soru da tam olarak bu. Cildimizde hissettiğimiz bu sıcaklık vücudumuzun içinde olanlarla aynı anlama mı geliyor? Şimdi gelin bu keyifli ama aslında aldatıcı hissin arkasında biyolojik olarak neler döndüğüne bir bakalım. Çünkü konu bizi yanıltmak olduğunda vücudumuz gerçekten de çok usta. Lafı hiç dolandırmadan en başından söyleyeyim, hayır, alkol sizi kesinlikle ısıtmıyor. Hatta işin ilginci tam tersini yapıyor. Vücut ısınızı düşürerek sizi daha da soğutuyor. Biliyorum bu hissettiğimiz şeyle tamamen çelişiyor gibi ama bilimsel gerçek bu. İşte bütün olay burada kopuyor zaten. Hissettiğimiz şeyle gerçekte olan şey arasında dağlar kadar fark var. Yani biz o an cildimizde o hoş, rahatlatıcı sıcaklığın keyfini çıkarırken içeride yani hayati organlarımızı koruyan çekirdek ısımız sanki sonuna kadar açık bir kapıdan hızla dışarı kaçıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu olayın bilimsel adı vazodilatasyon, yani şu demek. Alkol, cildinizin hemen altındaki kan damarlarını genişletiyor. Damarlar genişleyince ne oluyor? Vücudunuzun merkezindeki sıcak kan yüzeye doğru akın etmeye başlıyor. Aynen şöyle düşünün, dışarısı buz gibiyken evdeki bütün pencereleri sonuna kadar açıp kaloriferleri de sonuna kadar yakmak gibi. Evet, kaloriferin dibinde durursanız ısınırsınız ama odanın tamamı aslında hızla soğur. Kısacası o hissettiğiniz sıcaklık var ya aslında vücudunuzun bir nevi yardım çağrısı. Çünkü vücudun kendi iç termostatı bozuluyor, soğuğa karşı doğal savunma mekanizmaları zayıflıyor. Hatta işin ciddiyetini şöyle anlatayım. Hastalık kontrol merkezlerinin raporlarına göre donma tehlikesi yani hipotermi vakalarında en sık karşılaşılan etkenlerden biri alkol. Neden mi? Çünkü o yalancı sıcaklık hissi insanın muhakeme yeteneğini de bulandırıyor ve soğukta ne kadar büyük tehlikede olduğunu farkına varmasını engelliyor. Aslında bu alkolün ısıttığı efsanesi tek başına değil. Sağlık ve beslenme dünyası böyle doğru bildiğimiz yanlışlarla dolu. Bu sadece bir tanesi. Madem konu açıldı, gelin en az bunun kadar yaygın birkaç mite daha hızlıca bakalım. Mesela sağlıklı diye pazarlanan o atıştırmalıklar hepimiz yapıyoruzdur. Bir kafeye gidiyoruz. Donat yerine aman daha sağlıklı olsun diye kepekli bir muffin alıyoruz. Vicdanımız rahatlıyor değil mi? Ama o muffin gerçekten o kadar masum mu dersiniz? İşin aslı şu ki, o sağlıklı etiketi çoğu zaman bir aldatmaca. Uzmanlar diyor ki, o kepekli muffinlerin çoğu içindeki şeker ve kaloriyle bir donuttan farksız, hatta bazen daha bile kötü olabiliyor. İşte size ambalajın ve güzel sözlerin bizi nasıl kandırabileceğinin bir başka harika örneği. Gelelim bir başka klasiğe. Günde 8 bardak su içme kuralı. Bunu duymayanımız yoktur herhalde. Yıllardır beynimize kazındı. İyi de bu gerçekten herkes için geçerli. Böyle taşa yazılmış bir kural mı? Gerçek şu ki, bu kural aslında bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Eskiden yapılmış bir araştırmanın eksik yorumlanmasıyla ortaya çıkmış bir efsane. Çünkü vücudumuzun suya olan ihtiyacı sadece bardaktan içtiğimiz suyla karşılanmıyor. Yediğimiz bir çorba, bir salatalık, bir karpuz, bunların hepsi su içeriyor. Dolayısıyla o 8 bardak kuralı herkesi aynı kefeye koyan biraz ezbere bir tavsiye. Yani görüyorsunuz en masum, en iyi niyetli gibi görünen sağlık tavsiyelerinin bile altı boş çıkabiliyor. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Sağlık konusunda duyduğumuz her şeye hemen inanmamak. Biraz sorgulamak, biraz şüpheci olmak gerekiyor. Bu söz aslında durumu çok net özetliyor. Popüler olan her şeye, reklamlarda duyduklarımıza, eşten dosttan öğrendiğimiz bilgilere hemen atlamamak, bir durup düşünmek, kendi sağlığımız için yapabileceğimiz en akıllıca şey belki de bu. Peki tamam. Alkol yalanını çürüttük. O zaman soğukta gerçekten nasıl ısınacağız? Aslında cevaplar çok basit ve hepimizin bildiği şeyler. Mesela sizi gerçekten ısıtacak çay, çorba gibi alkolsüz sıcak şeyler için. Isıyı içeride tutmanın en iyi yolu olan kat kat giyinmeyi unutmayın. En dışa rüzgarı, suyu kesen bir şey giymek hayat kurtarır. Ve tabii ki eğer ıslandıysanız o ıslak kıyafetlerle bir saniye bile durmayın, hemen değiştirin. Bütün bu anlattıklarımızdan almamız gereken en önemli mesaj şu. Özellikle konu sağlığımızsa sadece hislerimize ya da etrafta dolaşan bilgilere körü körüne inanmamalıyız. Bakın gördük işte, vücudumuzun bize verdiği o en net sinyal,
O sıcaklık hissi bile aslında bizi ne kadar büyük bir tehlikeye atabiliyormuş. Kısacası, evet, alkol size kendinizi sıcacık hissettirebilir ama aslında sizi ısıtmaz, tam tersine soğutur. Buradaki asıl mesele ise her zaman sorgulamak. Peki, sizin böyle "ya bu doğru mu acaba" diye şüphelendiğiniz başka sağlık kuralları var mı? Merak ediyorum, yorumlarda bizimle paylaşın bakalım.